Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Gerçekten örümü oldukça zevkli, çok kullanışlı, gayet hoş bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamda kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde Fold'un 1-1,5 milim kalınlığındaki makrome ipinden kullandım. Bundan 4 adet kullandım. Tuhafiyeden.com'dan temin ettim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Açıklama kısmı ve yorumlara linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bazen açıklama kısmını bulamayabilenler oluyor aranızda. O yüzden yoruma da ekleyip başa sabitleyeceğim. Bu şekilde bundan dediğim gibi 4 adet kullandım. Aksesuar olarak bu şekilde metal saplar kullandım. Ben bunu yakınımdaki bir tuhafiyeden almıştım. İnternette yine linkini bulabilirsem ekleyeceğim. Eğer yoksa benzer ürünleri yine link olarak ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Gold rengini kullandım. Elimde şu an gümüşü kaldığı için bu şekilde onu göstermek istedim. 3,5 milim tığ kullandım. Altın böyle gold detaylı bir fermuar kullandım. Ve yardımcı olarak gerçekten benim çok büyük yardımcım. Bu şekilde misinalı bir iğne kullandım. Yine bunun da linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Çok kullanışlı bir ürün gerçekten. Resmen kağıt iplerde, makrome iplerde hayatımı kolaylaştırıyor diyebilirim. 3 set halinde satılıyor. Ben uzun süre oldu alalı. Yaklaşık 1 yıl kadar oldu. Diğerlerinin arkasını kopardım artık. Son elimde bu kaldı. Tekrar ben de üçleyeceğim. Bu şekilde bütün malzemelerimi açıklama kısmına, dediğim gibi açıklama kısmına ve yorumlara link olarak ekleyeceğim. Oradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Hadi o zaman çantamızın yapımına başlayalım. Çantamın yapımına başlamadan önce genel olarak kısa bir özet geçmek istedim. Çantam 1, 2, 3 parçadan oluşuyor. 3 büyük parçadan ve fermuar kısmım için de 2 küçük parça, yani 5 parçadan oluşan bir çanta oldu. Çantamın ölçülerinden bahsedecek olursam hemen şöyle bakın, düzeltiyorum. Bu şekilde şöyle ölçtüğüm zaman şöyle ölçeyim. 33 santim eni oldu. Şuradan itibaren ölçtüğümde 25 santim oldu. Boyu şöyle şu şekilde ölçtüğümde 25 santim. Alt kısımdan ölçtüğümde 21,5 santim olmuş oldu. Fermuar kısmına gelecek olursam, bakın fermuarımın ölçüsü şöyle tuttuğumda 8,5-9 santim oldu. Boyu da, tam fermuarımın boyu 28 santim olmuş oldu. Çantamın ölçüleri de bu şekilde. Hadi çantamızın yapımına başlayalım. İçin öncelikle bu şekilde 2 adet bu parçadan oluşturacağız. Ben bir tanesini oluşturdum. İkincisini hep birlikte hazırlayalım. Şimdi hemen ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde eni 26 santim tabandan ölçtüğüm zaman 19,5 santim oldu. Boyu da 19,5 santim olmuş oldu. Ölçülerim bu şekilde. Hadi yapımımıza başlayalım. Çantamın ön ve arka parçası için öncelikle 40 tane zincir çekiyorum. Ben ölçülerimi zaten bu videodan önce vermiştim. Bu kısımdan önce. Eğer siz daha büyük yapmak isterseniz zincir sayınızı arttırabilirsiniz ya da daha küçük yapmak isterseniz zincir sayınızı azaltabilirsiniz. Bu şekilde küçültüp büyütebilirsiniz. Hemen bakın 40 tane zincirimi çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Üst sırama geçişimde kullanacağım. Zincirimi şu şekilde ters çeviriyorum. Bakın arka kanatlarına batarak ilerleyeceğim. 41. zincirimi atlıyorum. Yani ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimin arka kanadına tığımı batıp ipimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın hep arka kanatlarına. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma geliyorum. Her bir zincirimin arka kanadına batarak sık iğnelerimi oluşturdum. İlk sıramda 40 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi hemen
Bir tane zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. İkinci sıramda bakın şöyle, bundan sonraki her sıramda hatta şöyle ortadan batarak arka kanatlarını alıyorum. Bakın şöyle ortadan batıyorum. Net gözüküyor mu? Şöyle ortasından batıyorum ve arkadaki kanadını alıyorum. Ortasından batıyorum ve arkasındaki kanadını alıyorum. Bu şekilde ilerleyerek devam ediyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. İkinci sıramın başına geçtim. Bakın şurası zincirim. İlk ilmeğim burada. İlk sık iğnemin bakın ortasından battım. Arka kanadına alarak bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Bir tane arttırma yapmış oldum ikinci sıramın başında. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bakın hep arka kanatlarına batarak ilerliyorum. Şöyle arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Arka kanadına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak sıra sonunda bir tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Çiftimden sonra her bir ilmeğime birer tane sık iğnemin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak sıra sonunda bir tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Başta çiftimi yaptım, bir arttırma yapmış oldum. Hemen bakın sondaki sık iğnemi de yine arka kanadına batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Sıra sonunda arttırmamı yapmış oldum. Bir önceki sıramda 40 olan sık iğnem bu sıramda bir buradan arttırmayla 42'ye çıkarmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve 3. sırama geçiş yapıyorum. 3. sıramda arttırma eksiltme yapmadan her bir sık iğnemi düz olarak örüyorum. Arka kanatlarına batarak. Bakın yine ortadan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum zincirimi çektikten sonra. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Başta zincir çektim. Karışıklık olmasın. Sık iğnemden sonra söyleyince sık iğnemden sonra tekrardan bir zincir çekmiş olmadım. Onu belirteyim, kafanız karışmasın. Şimdi hemen bakın yanındaki sık iğnemin yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Her bir sık iğnemin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Arttırma eksiltme yapmadan 42 tane sık iğnemi örmüş oldum 3. sıramda. Şimdi bir tane zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Bir sıra arttırma yapmıyorum. Bir sıra arttırma yapıyorum. Bir sıra arttırma yapmıyorum. Bir sıra arttırma yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Hemen bakın 4. sıramda yani arttırmamı yapacağım. Dibindeki ilk ilmeğime zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı batıyorum arka kanadına. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yapmış oldum. Çiftimi yaparak arttırmamı yapmış oldum. Başta ve sonda arttırmalarımızı yapıyoruz. Her arttırma sıramızda. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Artık söylememe gerek yok. Her modelimi kurarken her sıramda arka kanatlara batarak ilerliyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıp sıra sonunda bir tane sık iğnem kalana dek devam ediyorum. Buradaki sık iğnelerimi yaptım. Sonunda bir tane sık iğnem kaldı. Şimdi buraya da bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Başta bir, sonda bir tane arttırma yaparak 42 tane sık iğnemi 4. sıramda 44'e çıkarmış oldum. Şimdi bir tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 5. sıramı da tamamlıyorum. Yani 44 tane sık iğneme arttırma eksiltme yapmadan tamamlamış oluyorum. Modelim belli bir kısma kadar bu şekilde ilerliyor. Bir başta bir sonda bir sırada arttırma yapıyorum. Bir sırada yapmıyorum. Şu anda 5. sıramdayım. 5. sıramda arttırma yapmadan ördüm. 6. sırama geçtim. Bir başta bir sonda çift batarak arttırmamı yaptım. Şu anda 44 olan sık iğnemi 46'ya çıkarmış oldum. 7. sıramda arttırma yapmadan ördüm. 8. sırama geldim. Yine kenarlarda arttırma yaptım. 9. sırama geldim. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaptım. 48 tane sık iğneyi tamamladım. 10. sırama geldim. Başta ve sonda arttırmalarımı yaptım. Şöyle
10. sırama geldiğimde başta ve sonda arttırmalarımı yaptım çift batarak 50 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Yani 5 sıra toplamda, yani 10 sıra devam ederek 5 buradan arttırma yaparak 40 ile başladığım sık iğne sayımı 50'ye çıkarmış oldum. Benim zincir ilk baştaki sık iğne sayım 40 tane olduğu için bu şekilde oldu. Eğer siz 45 ile başladıysanız 55'e çıkarmış olabilirsiniz ya da böyle daha da genişletmek istediyseniz mesela 45 ile başladınız, 55'te değil de 60'ta bitirmek istediniz. Ona göre ayarlayarak devam edebilirsiniz. Arttırmalarınıza istediğiniz uzunluğa göre ön parçanızı ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi 10. sıramın sonuna kadar, yani 10. sıramda bir başta bir sonda çift batıyorum. Toplamda 50 tane sık iğneye ulaşana dek bu şekilde bir sıra arttırma yapıyorum. Bir sıra arttırma yapmadan devam ederek ilerliyorum. Evet, 10 sıramı tamamladım. Bir sıra arttırma yaptım, bir sıra yapmadım, bir sıra arttırma yaptım, bir sıra yapmadım. Bu şekilde ilerleyerek bakın 10. sıramın sonuna geldim. En son 10. sıramda bu tarafa çift battım ilk sık iğneme. Her birine birer tane sık iğne yaptım ve sonda yine çift batarak bitirmiş oldum. Toplamda 50 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 11. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk ilmeğime tığım batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine arka kanatlarına batıyorum. Her zaman olduğu gibi yanındakine sık iğne yapıyorum. Bundan sonra artık ne bir arttırma ne de bir eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde her bir sık iğnemize birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna geliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki sıraya geçiş yapıyoruz. Orada da her birine birer tane sık iğne. Yani kalan, yani arttırdığım 50 tane sık iğnemi, şu anda elde ettiğim 50 tane sık iğnemi yeteri uzunluğa gelene kadar örüyorum. Bu şekilde hazırlayıp en son kenar bakın sık iğnelerini yapmak için geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak 50 tane en son arttırmamdan sonra 50 sık iğnemi yaparak yeteri uzunluğa kadar gelmiş oldum. En baştan itibaren 40 sıra tamamlamış oldum. Arttırmamdan sonra da 30 sıra tamamlamış oldum. Şimdi hemen kenar tığlamalarımı yapacağım. Bu ölçü dediğim gibi benim için yeterli oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz aynı düzende ilerleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi hemen bakın son 40. sıramı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada hemen dibindeki ilk sık iğneme, en son batmış olduğum sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya hemen bir işaretleyici takacağım. Başlangıç noktamı anlayabilmek için. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi taktım. Sık iğne boşluğuma hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın boşluğum, sık iğne boşluğum. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bakın iki sık iğnemin arasındaki boşluğum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki bakın iki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki sık iğnemin arasındaki boşluğa bakın, şuraya batmıyorum. Şuraya batarsanız daha fazla genişleme oluyor. Tam bakın şurada şöyle bir çizgim var. Bunun ortasına batıyorum. Yani iki kanadını alarak. Şurada bir kanadını alıp arka tarafı örmüştük. Şurada da bir kanadımız kalmıştı. Buradan batarak iki kanadını birden alarak sık iğnemi yapıyorum ki arada boşluklar oluşmasın diye. Hemen yanındaki iki sık iğnemin arasındaki boşluğa geçiyorum. Bakın yine aynı yere geldim. Bir sık iğnemi batmıştım arka kanadına. Şimdi önden batarak ikisini birlikte alıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki iki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın yine aynı yere geldim. Şurası arka kanadını aldığım yer. Hemen bakın öndekine de şurada. Buna da batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğne boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geliyorum. Evet, kenardaki sık iğnelerimi yaparak köşe kısmına kadar geldim. Bakın zincirimin olduğu yerdeyim. Burayı bitirmiş oldum. Şimdi zincirimin olduğu yere tığımı batıyorum. Arka kanadına batarak ilerlemiştik. O yüzden alt kısmı gayet düzgün gözüküyor. İlkine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnemi bu tarafa sayıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Geçişim daha düzgün dursun diye 2 adet sık iğne yapmış oldum ilk zincir boşluğuma. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir
sık iğneme birer tane sık iğne yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Buraya da yine 2 tane batıyorum. Dönüp yine her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geliyorum. Bakın son şurada ilk sık iğnemin olduğu yere kadar geliyorum. Buraya da bir tane batıp ipimi artık bir zincir yapıp koparıyorum. Kenar tığlamamı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ön ve arka parçamı aynı eşitlikte bu şekilde hazırlayarak 2 adet parça elde ediyorum. Daha sonra yan parçamın yapımına geçiyorum. Evet, ön ve arka parçamı hazırlamış oldum. Sık iğnelerimi tamamladım. Tüm köşemi etrafıma sık iğnelerle geçtim. Şu kısmı boş bıraktım. 40 sıra olarak kaldı. En altta bir sıra daha yapınca 41 sıraya tamamlanmış oldu. Şimdi bakın yan parçamızı hazırlamaya başlayacağız. Ben bu şekilde en son kısmına kadar getirdim. Böyle uzun bir parça olduğu için küçük bir parçada göstereceğim sizlere. Küçük bir ilmek sayısıyla başlayıp. Şimdi ben bu ilmeğimi nasıl ayarladım? 122 tane sık iğne ile başladım buna. 122 zincirle başladım daha doğrusu. Şimdi şu kenardan işaretleyicimizi takmıştık başlangıç noktasına. İlk yapmış olduğumuz sık iğne. Buradan itibaren şöyle sayarak, tüm etrafını sayarak kaç sık iğneniz varsa o şekilde başlıyorsunuz. Ben buradan itibaren saydım. Bakın işaretleyicimi dahil ederek, işaretleyicimin olduğu yere. Buradan başlayarak saydım tüm etrafını ve son işaretleyicimi de yine dahil ederek, son yapmış olduğum sık iğnemi de dahil ederek toplamda 122 tane ilmek elde etmiş oldum ben kenar parçamda. Tam zaten çift sayıyla bitirdiğim için çift sayıya denk gelmiş oldu. Modelimde çift sayıyla hazırlıyorum. Oldu ki sizinki tek sayı oldu. Bir tane kenarda arttırıp daha sonra birleştirme aşamasında onu ayarlayabilirsiniz. Çok önemli değil. Bir sayı ya da ilk başta daha sonrasından kesebilirsiniz. İkinci sıramızda sık iğneyi yaparken. Şimdi bakın hemen şu şekilde dediğim gibi 122 tane zincir çekiyoruz. Ben 122 zincirle başladım. Küçük bir parçada göstereceğim demiştim. 10 tane zincirimi çektim. Bunu 122 olarak kabul ediyorum. Çok uzun bir model olduğu için küçük bir parçada kısa olarak anlatmak istedim. Şimdi hemen bakın 10 tane zincirimi çektim ben. 122 olarak sayıyorum. Şöyle hemen biraz yakınlaştırmak istiyorum. 10 zincirimi çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Yani 122 artı bir zincir. Örgümü çevirdim. 122. zincirimin arka kanadına tığımı batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 122 tane zincirimin her birinin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak 122 tane sık iğne elde ediyorum. Yani ön ve arka parçamın kenar kısmıyla aynı sayıya ulaşmış oluyorum. Hemen bakın küçük parçam. Daha 10 sık iğnemi tamamlayacağım. İlk sıramızı sık iğne olarak tamamladık. 10 tane sık iğne elde etmiş oldum ben de. Hemen bakın 1 ve 2 tane zincir çekip ikinci sırama, model sırama geçiş yapıyorum. Modelimi arkadan kuruyorum. Bakın modelim şu şekilde gözüküyor. 2 zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Bakın ilk sık iğneme atlıyorum. İkinci sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. Hemen ipimi üzerine tekrar doluyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda toplamda 4 tane ilmek elde etmiş oluyorum ve hepsini birlikte topluyorum. Şimdi ipimi tekrar üzerine doluyorum. Burada atlamış olduğumuz ilk sık iğnemiz var. Buraya da batacağız şimdi. Hemen ipimi üzerine dolayıp geriye geliyorum ve ilk atladığım sık iğnemin üzerine tığımı batıp ikisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın ilk modelimi kurmuş oldum bu şekilde. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine batıyorum. Çekiyorum.
İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. Ve bakın 4 tane ilmek elde etmiş oldum. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir geriye geliyorum. Bakın atladığım sık iğneme. Buraya batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. İleri giderken 3 batıyoruz. Geri geldiğimizde 2 batıyoruz yani. Hemen ipimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlayıp ikincisine tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisinden birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bu şekilde 4 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Hepsini birlikte topluyorum. 3 kez batmış oldum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın atladığım sık iğneme geri dönüyorum. Tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine dolayıp ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak modelimi oluşturuyorum. Bakın. İleri giderken 3, geri gelirken 2 kez batmış oldum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın ilk sık iğnemi atlayıp ikincisine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi, ileriye giderken ne demiştim? 3 kez battım ve hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Atladığım sık iğneme tekrar dönüyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Atladığım sık iğneme tekrar batıyorum ikinci kez ve ikisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. İlkini atlayıp ikinci sık iğneme batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere üçüncü kez batıyorum. Ve ikisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Atlamış olduğum sık iğneme tekrar dönüyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın modelimi oluşturmuş oldum bu şekilde. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani 122 tane sık iğnemize göre bu şekilde ayarlayıp elde ediyoruz. Her iki sırada bir modelimizi kurmuş oluyoruz. Yani hemen bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Bakın ön yüzdeyim. Ön yüzdeyken hep sık iğne yapıyorum. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Bakın şuraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir ilmeğimi boşluğuma birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğnemi örmüş oldum. Sizde 122 tane var şu anda. 122 tane sık iğnenizi de tamamlamış oldunuz. Şimdi 3. sıramda her birine sık iğnemi yaptım ve 2 zincir çekip örgümün arka yüzüne giriyorum. Model kısmına geçiş yapıyorum yine. 4. sıramdayım. İpimi üzerine doluyorum. Bakın dibindeki ilk ilmeğimi atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İlk sık iğne, ikinci sık iğneme. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İpimi üzerine dolayıp ikisini birlikte çektim. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Geriye geldim. İlk sık iğneme ipimi çektim. İkisini birlikte topladım. İpimi üzerine dolayıp ikinci kez battım. İkisini birlikte toplayıp 3 tane ilmek elde ettim. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlayıp ikincisine batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. İkinci kez batıyorum. Üçüncü kez batıyorum. 4 ilmek elde ettim. Hepsini birlikte topluyorum. Aralarda hep üzerine dolayıp bakın gerideki sık iğneme tekrar geliyorum. 1,
kez battım. İkinci kez batıyorum. 3 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Bir sık iğne atlayıp ikincisine battım. 3 tane 3 kere batıyorum. 4 tane ilmek elde etmiş oldum. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Boş bıraktığım sık iğneme döndüm. Tığım battım. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp ikinci kez batıyorum. Ve ikisini birlikte topluyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doladım. Bir sık iğne atladım. İkincisine tekrar batıyorum. 2 ve 3 kez battım. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Atladığım sık iğneme döndüm. İkisini birlikte topladım. İkinci kez battım. İkisini birlikte topladım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doladım. Bakın 2 tane sık iğnem kaldı. İlkine batmadan ikincisine atlıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Ve üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine dolayıp atladığım sık iğneme batıp ikisini birlikte çekiyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum ve ikisini birlikte çekip 3 ilmek elde ediyorum ve hepsini topluyorum. Modelim tamamen bundan ibaret. Bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Ön kısmımdayım. Dibindeki ilk ilmeğime batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yani bu şekilde ilerliyorum. Ön yüzdeyken sık iğne, arka yüzdeyken model kuruyorum. Ön yüzdeyken sık iğne, arka yüzdeyken model kuruyorum. Bunu ne zamana kadar ilerletiyorum? Ben 5 sıra halinde devam ettim. Neden 5 sıra halinde devam ettim? Bakın şöyle bir demir askı kullanacağım kenar kısmı için. Bu askımı şöyle tuttuğum zaman bakın aynı orana denk gelmiş oldu. Aynı ölçüye. Şu kısmımı şöyle birleştirdiğimizde biraz daha küçük kalıyor ama model olarak bu şekilde ben bunu yakınımdaki bir tuhafiyeden buldum. Kare kullanabilirsiniz, yuvarlak kullanabilirsiniz, elinizde varsa ona göre kullanabilirsiniz. Ama eğer büyükse kullanacağınız askı sıra sayınızı daha da yani genişliğini daha da fazla arttırmanız gerekiyor. Yani şu şekilde denk geleceği için şuradaki ölçünün daha fazla artmış olması gerekiyor. Benim bu parçamın ölçüsü nasıl, hemen onu da vereyim. Deri askımın ölçüsü 10 santimlik bir askı. Buna uygun şekilde, hatta 10,5 santimlik bir askı. Buna uygun şekilde hazırlamış oldum. Şöyle de ölçtüğümde, şu şekilde ölçtüğümde 9,5 oluyor. Şöyle yan kısmı en geniş yeri 10,5. Şurası 9,5 oldu. Buna göre ayarladım ben ölçümü. Eğer siz dediğim gibi daha farklı bir askı kullanacaksınız, daha da ilerletebilirsiniz. Benim için 5 sıra yeterli. Yani 5 model sırası yeterli oldu. Toplamda kaç sıra tamamladım? 1 sık iğne sırası, 2, 4, 6, 8, 10. Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sıra, evet, tamamlamış oldum. 11 sırada bitirdim. Son olarak sık iğne sırasında bitirdim. Koparmıyoruz tabii. Kenar tığlamalarına geçeceğiz. Dediğim gibi bu şekilde modeli bir sıra sık iğne arkadan yaparken, model önden yaparken sık iğne şeklinde ilerletiyorsunuz modeli. Yeteri uzunluğuna, istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Ben askıma göre ayarladım. Siz nasıl bir askı kullanacaksınız ona göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde tamamlamış olduk. 5 sıra halinde ördüm. Kenar tığlamalarına başlayacağım şimdi. Parçamı kenara koyuyorum. Şimdi 122 tane ilmeklik olanı ördüm. Toplamda 11 sıra git gel yapmış oldum. Hemen bakın, son olarak sık iğne sıramı tamamlamış oldum. 11. sıramın sonundayım. Şimdi buradan şöyle ipimi yapacağım. Hemen sık iğne tığlamasına başlayacağım. Şimdi sık iğnelerimi yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk batmış olduğum ilmeğime tekrar batıyorum. Son battığım yere bir sık iğne yapıyorum. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum. Hemen bakın yanındaki, şurada 2 tane zincir yapmıştık.
üst sıramıza çıkarken buradaki zincir boşluğuma, yani modelimin olduğu yere, şuraya bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Şimdi geldim, bakın tam sık iğnemin olduğu yerdeyim. Arada bir sıra sık iğne yaptık. Bir sıra model sırası koyduk. Modelin üstüne denk geldiğimizde 2 sık iğne. Kenardaki kısma sık iğne tarafına denk geldiğimizde bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen bakın, zincir boşluğumun olduğu yere geldim. Bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha. Hemen sık iğnemin olduğu yere battım. Bir sık iğne. Modelimin olduğu yerdeyim. 1 ve 2 sık iğne. Yanındakine geçtim. Sık iğne boşluğuma geldim. Bir sık iğne. Hemen bakın, 2 sık iğne model kısmına geldim. 2 sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne boşluğuma geldim. Bir sık iğne yapıyorum. Model kısmına geldim. 1 ve 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya zincir olan yere geldim. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve burada bitirmiş oluyorum. Şimdi aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Şu ilk yapmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Buradaki kenar boşluğumu belirlemiş oluyorum bu şekilde. Şimdi kaç tane sık iğne elde etmiş oldum yanda? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tane sık iğne elde etmiş oldum kenar kısmında. Bu sık iğnelerinizin yerini işaretleyin ki daha sonrasında birleştirme aşamasında bize lazım olacak fermuar kısmında. Hemen döndüm, bakın 2 tane sık iğne yaptım. İlkine işaretleyicimi taktım. Dönüyorum hemen. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak burada köşe boşluğuma kadar geliyorum. Buradaki son yapmış olduğum sık iğneme şuraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve ikinci sık iğneme işaretleyicimi takıyorum yine. Dönüyorum. Ay, tığım çıkardı. Hemen yanındaki bakın model boşluğuma, zincir boşluğuma 2 sık iğne, sık iğne boşluğuma 1 sık iğne. Model boşluğuma 2 sık iğne, zincir boşluğuma 2 sık iğne, sık iğne boşluğuma 1 sık iğne. Yani bu tarafta yapmış olduğumuz işlemin, şöyle şu tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu tarafta da uygulayarak dönüyoruz. Daha sonra son bakın ilk yapmış olduğum sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Buraya yine 2 tane batıyorum ve ilkine işaretleyicimi takıyorum. Kenar kısmımı ayarlamak için yine 18 tane ilmek elde etmiş olmam gerekiyor bu kısımda. Daha sonra dönüyorum, her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp artık bu kısımda başladığım noktada sık iğne tığlamamı da bitirip yan parçamı hazırlamış oluyorum. Yan parçamı da hazırladıktan sonra artık bu üst kısmımız için, şöyle üst parçamız için fermuar yapımına başlıyoruz. Evet, alttaki tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geldim. Yine 2 tane battım. Yanındaki ilk sık iğneme bir sık iğne yaptım. Daha sonra bakın 3 tane batmış oldum yani. Daha sonra her bir modelime 2, aradaki sık iğnelerime birer batarak sıra sonuma kadar geldim. Sonda sık iğnemin olduğu yere de bir tane sık iğne yaptım. Toplamda bu tarafımda 18 tane ilmek elde etmiş oldum. Yani doğru olan sayı bu şekilde olmuş oldu. Şimdi hemen dönüyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşe kısmıma geliyorum. Şimdi 16 tane ilmeğimiz vardı burada. Bu 16'yı 18'e tamamlayacağız. Dönüş için tekrar bakın, her birine birer tane sık iğne yaptıktan sonra 18'e tamamlamak için tekrar burada geliyorum.
Evet, aradaki tüm sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yaparak bakın başladığım noktaya kadar geldim. Son sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi hemen bu noktada bir sık iğne daha yapıyorum. Son yapmış olduğum sık iğnemin üzerine. Buradan ipimi biraz uzun bırakıyorum ve kesiyorum. Hemen bakın buradan ipimi çıkarıp şöyle iğneme geçiriyorum. Şimdi burada 16 tane ilmeğim vardı. Bir tane daha yaptım şu kısma. Son yapmış olduğum sık iğnem 17 olmuş oldu. Şimdi bakın burada işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bu şekilde iğnemi önden arkaya doğru batıyorum. Hemen bu noktada bakın önden arkaya doğru battım. Şimdi bakın son yapmış olduğum sık iğnemin ortasından iğnemi batıyorum ve ipimi şu şekilde arkaya alıyorum. Bakın bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi bakın bir tane daha ilmek çıkarmış oldum. İşaretleyicime şurada son çıkardığım ilmek bu. İlk yapmış olduğum ilmeğime battım. Yani 18. ilmeğime batmış oldum. 2 tane ekstra ilmek çıkarmış oldum. 16 bu tarafta vardı. Son ilmeğime bir sık iğne yaptım. Son sık iğnemin üzerine 2 tane batarak birini bu tarafa aldım. Birini bu tarafa almış oldum. Daha sonra da iğnemle ipimi şu şekilde ayarlayarak ilmeğimi çıkarmış oldum. Bu şekilde ilmeklerimi 18'e tamamlamış oldum. Gerçekten kullandığım iğne çok kullanışlı bir iğne. Ben bütün örgülerimde bu şekilde hem takılma olmuyor. Arkası da bu şekilde silikonlu. Yine bunu da açıklama kısmına ve yorumlara linkleyeceğim. Oradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Bu şekilde bakın en son düğümümü yaptım. Şu şekilde aralardan geçirerek şuradan burayı biraz sıkı yapmışım. Şöyle aralardan gizleyerek düğümümü yapıp artık ipimi kesiyorum. Uzun parçamda yan parçamda bu şekilde hazırlanmış oluyor. Daha sonra ön ve arka parçamı ve yan parçamı birleştirmeye geçmeden önce hemen burada bu iki parçamın arasında kullanacağım fermuarım için bir parça oluşturacağım. Fermuarın kenarlarını yapacağım parçam için geliyorum. Evet, fermuar kısmım için bu şekilde iki parça oluşturacağım. Ben birini yaptım, diğerini hep birlikte hazırlayacağız. Şimdi 50 tane zincir çekiyorum. Bu 50 zincirimi neye göre ayarladım? Bakın ön ve arka parçamızı yaptığımızda bu kısmı bitirdiğim zaman 50 tane ilmeğim vardı burada. Sizinki değişiyor olabilir. Daha büyük yaptıysanız ya da artırmaları daha fazla yaptıysanız daha fazla sayı elde etmiş olabilirsiniz. Ona göre buradaki sık iğne sayılarını sayıyorsunuz. Yani benim en son 50 sık iğneye ulaşmıştı. Aynı şekilde 50 sık iğnem burada olduğu gibi kalıyor. Bu parçam şu şekilde denk geleceği için de şu şekilde denk geleceği için de 50 tane ilmekle 50 tane zincirle başlıyorum. Şimdi 50 zincirimi çektim. Bir zincir daha çekip 51'e tamamlıyorum. Bu son zincirimi üst sırama geçişte kullanacağım. Örgümü çeviriyorum, zincirimi arka kanadına batıyorum, yine ikincisine batıyorum. 50. sık iğneme, 50. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak tüm sıramı birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak birinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Düz iki kanadına birden batıyorum artık. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak sıra sonuma geliyorum. Yani 50 sık iğnemi aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine her bir sık iğne ve birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bunu ne şekilde ilerletiyorum? 7 sıra bu şekilde sık iğne sırası tamamlıyorum. 7. sıramın sonunda kenar tığlamalarım için tekrar geliyorum.
Evet, 7 sıra sık iğne sıramı tamamladım. Bu 7 sırayı ben neye göre ayarladım? Bakın son 7 sıramı tamamladım. Kenarlardan birer sırada sık iğneye gideceğiz. Bu sık iğne sıramızı 8'e tamamlayacağız. Bu üst kısmı açık bırakacağız. Kenardan gideceğiz. Tabanı gideceğiz. Bir sıra daha ve yanları gideceğiz. Ve sık iğnemizi burada bitireceğiz. Şu kısımda olduğu gibi. Bunu 8 sıraya tamamlayabilmek için 7 sırada bitiriyorum. Neden 8 sıraya tamamlıyorum? Hemen ondan da bahsedeyim. Burada bakın 18 tane kenarda ilmeğim vardı. Şimdi burası bu kısımla birleşecek. Şöyle. Şu şekilde tam bu kısımla birleşecek. Diğer tarafı da şöyle ön ve arka parçam gelecek. Bu kısmı zaten ön ve arka parçama göre ayarladım. Yan kısmı da buradaki yan parçama göre ayarlayacağım. Şimdi benim yan parçamda kaç tane ilmeğim vardı? 18 tane ilmeğim vardı. Bu 18 ilmeğimin 2 tanesini çıkıyorum zincir boşluğumu bırakabilmek için. Şu tam orta kısma zincirim gelecek. Şimdi zincir diyorum, fermuar. Fermuar boşluğu bırakabilmek için 18'den 2 ilmek çıktım. Yani 2 sık iğne çıktığım zaman 16 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bu 2 taneyi de fermuar boşluğuna bırakmış oluyorum. Şimdi kalan 16 ilmeğimi de 2'ye bölüyorum. 2 taraf eşitlensin diye 8 ve 8 olarak ayarlıyorum. Sizinki burası atıyorum 18 değil 22 oldu. 22'yi ne yapıyorsunuz? 22'den 2 sık iğne sırası çıkıyorsunuz fermuar boşluğu için. 20 tane sık iğneniz kalıyor. Onu da 2'ye bölüp 2 ayrı parçaya bölüp 10-10 şeklinde ayarlıyorsunuz. Ya da atıyorum 18 değil de 16 ile başladınız. 2 tanesini çıkıp 14 elde ediyorsunuz. 7-7 şeklinde ayarlıyorsunuz. Ama en üst sırayı giderken, yani ortadaki ilk başta yapmış olduğunuz sıra sayısını giderken yapacağınız, mesela 8'e tamamlamam gerekiyor. Bir sıra eksik yaptım. O yüzden kenar tığlamalarını da yaptığım zaman 8 sıraya ulaşabileyim diye. Kenardaki ilmek sayım da yine 8 olacak. Şimdi hemen bakın kenar tığlamalarıma başlıyorum. 7. sıramı tamamladım. Bu noktada zincir çekmeden geçişimi yapıyorum. Hemen şuradan bir işaretleyici alayım. Hemen bakın. Burada zincir çekmedim. Son ilmeğimin üzerine sık iğnemi de yaptım. Buraya tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 kez batmış oldum. İlkine bakın, ikinci batmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi taktım. Burası artık buraya kıvrılmış oluyor. Buraya bakın bir tane daha batıyorum. Aynı yere 3 tane batmış oldum. İlkini uzun tarafa saydım. 2 tanesini bu tarafa saymış oldum. Yanındaki bakın 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa geçtim. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğuma geçtim. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne. Bakın son zincir boşluğuma da 2 tane sık iğne yaptım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın köşeme geldim. Şuradaki zincirimin olduğu yere. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi bakın şurada işaretleyici takmıştık. 2, 4, 6, şöyle sayayım tekrar, 2, 4, 6 ve 8. İlkine, çiftimin ilkine işaretleyicimi takıyorum. Bu şekilde 8 tane ilmek hazırlamış oldum. Şuraya tam denk gelecek şekilde 8 ilmeği eşitledim. Diğer parçamda da aynı şekilde 8, 8, 16 elde etmiş oldum. Şimdi döndüm. 2 tane batmıştım. İlkine işaretleyicimi takmıştım. Döndüm, yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak son sık iğnemin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, her bir sık iğneme birer tane sık iğnemi yaparak sıra sonuma kadar geldim. Bakın sonda bir tane sık iğnem kaldı. Buraya tığım batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu ilk yapmış olduğum sık iğnemi uzun tarafıma sayıyorum. Yani 50 sık iğne elde etmiş oluyorum yine burada. Aynı yere tekrar batıp bir
sık iğne daha yapıyorum. Çift sık iğne batmış oldum son sık iğnemin olduğu yere. Şimdi buraya tekrar ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi oluşturmuş oldum. Yanındaki sık iğne boşluğumu 3, 4, 5, 6, 7 ve evet 8. Hemen bakın iki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Yanındaki iki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Yanındaki iki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 5. Yanında iki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 6. Yine iki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 7 ve son bakın ilk yapmış olduğum sık iğnemin olduğu boşluğa da bir sık iğne yapıyorum. 8. sık iğnemi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakıyorum. Dikişimde kullanmak için ve bu noktada kesiyorum. Evet, bu şekilde tamamlamış olduğum parçamı, fermuarımın yanına gelecek parçalarımı bu şekilde orta kısmında da fermuarını hazırlayıp dikişimi gerçekleştiriyorum. Fermuarımı çantamı birleştirmeden birleştiriyorum ki daha sonrasında daha da zorlanmayayım diye fermuarımı da birleştirdikten sonra çantamı birleştirmek için geliyorum. Evet, fermuar birleştirmemi de tamamladım. Dikişimi yaptım. İki parçamın tam arasına oturtarak bakın şu şekilde dikişimi tamamlamış oldum. Şimdi ben bir tarafı birleştirmesini yaptım. Şu şekilde şuradan başlayarak ilerledim. Birleştirmemi yaptım. Daha sonra orta kısımdan devam ederek askımın tekini de yerleştirdim. Diğer tarafı hep birlikte yapacağız. Şimdi bunun için ilk başlıyorsunuz. Birleştirmeye hangi parçalarımıza ihtiyacımız var? Öncelikle şöyle ön ve arka parçamızdan alıyoruz. Bir de fermuarımızı alıyoruz. Şimdi buradan başlayacağım birleştirmeme. Birleştirmemi yaparken sık iğnelerimin doğru yönde olduğuna dikkat etmem gerekiyor. Bunu da aynı şekilde zaten dikişimi yaparken de bakın fermuarımın dikişini yaparken de şurası benim tam son sıram arka kısma geliyor. Ön yüzüne dikkat ederek dikişimizi yapıyoruz. Şimdi birleştirme aşamasına başlayalım. Evet, fermuar parçamı ve ön yüzümü aldım. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum. Kısımları kaydırma tekniğiyle bağlayacağız, birleştireceğiz. Ben bir zincirimi çektim. Bakın ilk başta şuradan ön parçama batarak başlıyorum. Ön parçamın ilk yapmış olduğum sık iğne bakın. Şurası değil, şurada bakın. İlk yapmış olduğum sık iğne bu yan tarafa kalıyordu. Buradaki sık iğnemin tepesine bakın ortadan. Tam orta kısımdan yanlış yere batıyordum. Tam orta kısımdan batıyorum. Hemen karşısında işaretleyici taktığımız yer yine yana kayıyordu. Hemen ön kısma yani birbirine denk getirdiğim 50 sık iğnemi karşılıklı olarak birleştireceğim şimdi. İlk sık iğneme batıyorum. Bakın yine ortasından batıyorum. Şu şekilde. Zincir yapmış olduğum ipimi içerisinden geçirip bir tane zincir yapıyorum sıkılamak için. Hemen şu çok ses yapacak gibi şöyle alırsam hemen bakın yanındakine geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Yanındakinin yine bakın arka kanadına şöyle batıyorum. Karşısındakinin yine arka kanadını alıyorum. Birbirine bakan kanatlarını şöyle. Net gözüküyor mu bilmiyorum. Şuradaki ipimi çekeyim. Bakın şunun arka kanadına battım. Ve karşısındakinin arka kanadına battım. Birer ilmekler kalmış oldu. İpimi çektim ve kaydırmamı yaptım. Yanındakinin arka kanadına battım. Karşısındakinin arka kanadına battım. İpimi çektim. İkisinden birlikte geçirip ilmeğimin içerisinden de geçirip kaydırmamı yaptım. Yanındakine battım. Karşısındakine battım. İpimi çektim ve kaydırdım. Yanındakinin arka kanadı, karşısındakinin arka kanadı, ipimi çekip kaydırdım. Bakın şöyle. Zaten yan yana tuttuğunuzda şu şekilde otomatik olarak bağlanıyor. Bakın. Kaydırmamı yaptım. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve
ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde kaydırmalarımızla birleştirmemize devam ediyoruz. Köşe kısmına kadar geliyoruz. Evet, kaydırmalarımı yaparak köşe kısmına kadar geldim. Şimdi karşılıklı olarak kaydırma yapmaya devam edeceğim. Şurada ince bir nokta var, onu söylemek istedim. Şimdi bakın, sık iğnelerimizi yapmıştık. Ön ve arka parçamızı oluştururken en son sık iğne tığlaması yapmaya geçtiğimiz zaman yanları tığlarken bir tane zincir çekmiştik. Bakın şuradaki kısım benim zincirimin olduğu yer. Buraya batmıyoruz ki ilmek artmasın diye buraya atlıyoruz. Hemen yanındaki, hatta burayı da atlamayalım ki boşluk kalmasın. Buraya batıyorum. Karşısında bakın, şurayı zaten birleştirmiştim ben. Yan kısma kalan yer, daha önce batmış olduğum bir yer var. Buraya batıyorum. Buraya da bir kaydırma yapıyorum. Diğer taraftan gelirken şurayı birleştirdiğiniz zaman bu şekilde uygulayabilirsiniz. İlk başta başlıyorken bakın, şimdi ilk başta başlıyorken de şu şekilde yapacaksınız. Buraya battık ve karşısındaki ilmeğe battık. İpi çekip kaydırma yaptık. Daha sonra yanındakine battık. Şurası zincirli yerdi ve aynı yere tekrar battım karşısındakine. Kaydırmamı yaparak eşitlemiş oldum sayımı. Şimdi şu şekilde. Şimdi döndüm. Ben burayı birleştirdiğim için buradaki boşluğu kapatmak adına şu şekilde yapıyorum. Siz de ikinci tarafı birleştirirken aklınızda bulunsun. İkinci tarafta da bunu uygulayabilirsiniz. Zincirli yerime battım. Arka kanadına yine. Ve bakın karşısında daha önce batmış olduğum, askımı yaparken batmış olduğum yer var. Buraya batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Bakın arada da boşluk olmadan geçişimi sağlamış oldum. Hemen şunu şöyle tutabilir miyim acaba? Çünkü çok ses çıkaracak. Hemen yanındakine battım. Karşısındakine batıyorum. Döndükten sonra kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yine arka kanatlarını alıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimi karşılıklı olarak kaydırarak şuradan diğer köşeme kadar ilerliyorum. Buradan sonra da askı takımına hemen başlayacağım. Köşemize kadar iki tarafı birleştirerek ilerliyorum. Evet, kaydırmalarımı yaparak diğer köşeme kadar ilerlemiş oldum. Şimdi hemen bakın, sonda bir tane sık iğnem kaldı. Karşısında da bir sık iğnem kaldı. Şurayı karıştırmayın diye göstermek istedim. Şimdi hemen bakın. Şu da çok ses yapıyor ama kusura bakmayın. Hemen bakın, yanındaki ilk sık iğnemin yine arka kanadına batıyorum. Ya son sık iğnemin yine karşısındakinin arka kanadına batarak burayı da birleştiriyorum. Burayı unutmuyoruz. En son zincir çektiğimiz için makrome ipte biraz gevşeme oluyor daha sonrasında bıraktığımız zaman. Şimdi hemen bakın, bu noktada ne yapıyorum? Arada boşluk oluşmaması için şu kısma geçiş yapacağım. Arada boşluk oluşmaması için hemen daha önce batmış olduğum şu iki kenarımı birleştirirken battığım yere batıyorum ve dönüp yine aynı yere bakın, kenardaki yerime de batıyorum. Buraya da bir kaydırma yapıyorum. Şimdi hemen döndüm, iki ucumu birleştirmeye başlıyorum. Şuradan bakın başlayacağım. Hemen burada işaretleyicilerim var. Karşılıklı olarak bunları çıkarıyorum. Burayı biraz dikkatli izlemek gerekiyor. İplerim birbirine karıştı. O kadar çok ipim olmuş ki, burada oluşmuş ki. Şöyle. Neyin nerede olduğunu bulamadım bir anda. Hemen bakın, ilk sık iğneme batıyorum. Önceliği fermuarda şu anda. İç kısımdan devam edeceğim. Olduğum yönden ilerleyeceğim. Hemen bakın, yine arka kanadına batıyorum. Ve karşısındaki fermuarımın ilk arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırmıyorum bu sefer.
öncelikle şurayı kaydırmayı bitirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bunu unuttum. Zincirimizi unutmuyoruz ki buradaki geçişimiz düzgün olsun diye. Bakın kaydırmalarımızı yaptık, bitirdik. Artık fermuarla yan kısmının birleştirmesine başlayacağız. Şimdi bir tane zincir çektik buraya başlamadan önce. İlk ilmeğime battım. Şurada 8 tane sık iğnem vardı. Karşıda 18 tane sık iğnem vardı. Şimdi hemen karşısındakine battım. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu sefer bu kısmı sık iğnelerle gideceğiz. Döneceğiz. Şu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Bakın buradaki gibi. Hemen yanındakine batıyorum. Arka kanadına yine şöyle düzeltirsem hem biraz ses de azalacak. Ben de kolay göreceğim. Şöyle fazlalıklı kesiyorum ki daha sonra bitirdiğimde dikişimi yapıp sağlamlıyorum. Altta kalıyor. O yüzden bu şekilde fazla gözüküyor fermuar. Hemen bakın yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Karşısındakinin arka kanadına batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin ve karşısındakinin arka kanadına batıp ipimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin, karşısındakinin arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Karşılıklı olarak bakın burası da böyle duruyor. Hemen yanındakinin ve karşısındakinin arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin ve karşısındakinin arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin ve karşısındakinin arka kanadına batıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın son bir sık iğnem kaldı burada. Buraya da karşılıklı olarak batıyorum yine. Hemen karşısındakine arka kanadına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın tek parçam bitmiş oldu. Şimdi burada kaç tane vardı? 8 vardı. Burada 8 vardı. Toplamda 16 tane yaptık. Arada fermuar boşluğu bıraktık ama arkada 18 tane var. Şimdi burayı nasıl ilerleteceğiz? Hemen bakın son battığım fermuardaki son battığım sık iğneme tekrar batıyorum. Bu sefer karşısındakinin yanındakine batıyorum. Eşitlemek için sayıyı hem de buradaki boşluğu kapatabilmek adına. Ben bakın buraya da batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Şimdi geçiyorum karşı tarafa. Şöyle çevirdim. Hemen şu ipimi de arada yürüteceğim. Karşısındaki ilk bakın ilmeğime. Şurada 3 tane batmıştık. İkincisine denk getiriyorum ben. Burada dikişimi yaparken çıkarmıştım işaretleyicimi çünkü. Hemen bu kısma batıyorum buraya ve bakın yanındaki sıradaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yine bakın fermuarımın burada yine hala bir tane fazlalığım var. Yine burada kapatacağız. Fermuar boşluğumuza 2 tane ayırdığımız için. Şimdi bu kısma tekrar batıyorum ve karşısındakinin yanındakine batıyorum. En son şuraya batıp sık iğnemizi yapmıştık. Buraya battım ve karşısındakinin yanındakine battım. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine sık iğnemi yapıyorum. 2 4 5 2 4 5 evet tam kaldı. Yanındakine ve karşısındakine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıp sık iğnemi yapıyorum. Şunları bir çıkarayım artık. Şöyle bir düzeltmem gerekecek. Yanındakine ve bakın karşısındakine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonunda birer tane ilmeğim kaldı. Şu ipim şöyle arada gizlediğim ipte sanırım. Onu da bir içeriye alıyorum hemen. Yakalayamadım. Evet. Biraz uzattı ama işte hemen dolanmasın. Orada keseceğim. Hemen bakın son ilmeklerime de batıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın
Bakın herhangi bir boşluğum oluşmamış oldu burada. Şimdi ilk sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Bakın ben ikinci sırada bir sağdan bir soldan keseceğim. Çünkü benim aksesuarım şu şekilde biraz daha küçük geliyor uç kısmı. Şöyle azaltarak ilerleyeceğim ki toplanma olmasın diye. Ama eğer sizin aksesuarınız yaptığınız ölçüyle birebir uç kısmı, yani şuralar kısa kalıyor ama boyu aslında eşit. Şu kısımlar kısa kaldığı için eksilterek yapacağım. Sizinki birebir aynıysa ya da aynı olmasına rağmen yine de görüntüde farklılık istiyorsanız bu şekilde eksilterek devam edebilirsiniz. Eğer dümdüz ilerlemek istiyorum, bu ölçü bana yeterli diyorsanız kenarlardan eksiltme yapmanıza gerek yok. Şimdi o yüzden bakın bu küçük geldiği için hemen eksiltmelerime başlayacağım. Şimdi şuradan zincirimi çektim. İlk sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum, yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum, hepsini birlikte toplayıp bir eksiltme yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum, yanındakine bakın iki kanadını da, her iki kanadını da alıyorum, sık iğnemi yapıyorum, yanındakine sık iğne yapıyorum, yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sonunda iki tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak sonunda bakın 2 tane ilmeğim kalana dek, sık iğnem kalana dek ilerledim. Şimdi buraya batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine son sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 ilmeğim var, hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekip ters kısmımı çeviriyorum. Bakın dibindekine batıyorum, ipimi çekiyorum, yine eksiltme yapacağım. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 ilmeğim var, hepsini birlikte topluyorum. Yanındaki sık iğnemi örüyorum. Yanındaki sık iğnemi örüyorum. Yanındaki sık iğneme yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine sonunda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, sonunda bakın 2 tane sık iğnem kalana dek sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bu sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Son sık iğneme de batıp ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekip dış kısmımı çeviriyorum. Şimdi artık birleştirmeme başlayacağım. Askımı yerleştirmeye. Şimdi bakın yine eksiltme yapacağım. Bir tane zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğime battım. İlk sık iğnemi battım. İpimi çektim. Kapatmadım. Yanındakine battım. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi aksesuarımı alıyorum. Önce bakın, yandaki sık iğneme batıyorum. Ve bakın tığımı şuradan geçiriyorum. İpimi aradan çekip tekrar göstereyim. Eksiltmemi yaptım. Sık iğneme battım. Şuradan birleşikmiş gibi kabul ediyorum. Tığımı buradan çıkarıp ipimi çekiyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Aksesuarımdan geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Hemen aksesuarımdan geçirip ipimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Aksesuarımdan geçirip ipimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Aldım ve sık iğnemi yaptım. Yanındakini aldım ve sık iğnemi yaptım. Bu şekilde aldım ve sık iğnemi yaptım. Ve sık iğnemi yaptım. Şimdi yanındakine battım. Sık iğnemi yaptım. Yanındakine battım. Sık iğnemi yaptım. Bakın sonunda 2 tane ilmeğim var. Bunları yine eksiltmemi yapacağım. Hemen bakın. Buradan artık bırakıp ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak son eksiltmemi de yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Uzun bırakmamın sebebi ipimi arkada yürüterek tamamlayacağım. Bakın bu şekilde birleştirmemi tamamlamış oluyorum. Şöyle biraz gürültü olacak ama demirden dolayı artık çantamı tamamlamış oldum. Üzerinden bir buhar gidip düzeltiyorum ve çantamı hazırlamış oluyorum.
Evet, çantamın birleştirmelerini de tamamladım. Artık çantam hazırlanmış oldu. Bakın şu şekilde fermuarımı diktikten sonra kenardan, iç kısımdan son bir dikiş de attım ki fermuarımda açılma olmasın. Bakın bu şekilde gayet kullanışlı, geniş bir çanta oldu. Videoyu çekerken söylemeyi unuttum. Yazı olarak ekledim zaten ama tekrar bir söylemek istiyorum. Eğer astar yapacaksanız bu çantanıza parça halindeyken yapmanız daha kolay olacaktır. Yani birleştirme aşamasından önce her parçayı ayrı ayrı astarlarsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor. Başka bir modelde görüşmek üzere diyorum.